Merhaba, kış geldi, faturalar kabarık gelmeye başladı. Doğalgaz faturanızı elinize aldığınızda ben bu kadar yakmadım ki, bu rakam nereden çıktı dediğiniz oldu mu? Eğer faturadaki hesaplamalar kafanızı karıştırıyorsa doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Gelelim işin mutfağına, yani faturamızın temelini oluşturan o meşhur tüketim miktarı hesabına. Burada iki önemli tarih göreceksiniz. İlk okuma tarihi, bir önceki faturanızın kesildiği günkü sayaç okumasını, son okuma tarihi ise şu an elimizdeki faturanın basıldığı günkü okumayı ifade eder. Hemen yanlarında ise belirtilen tarihlerde okunan sayaç üzerindeki ilk endeks ve son endeks değerlerini görürsünüz. Son okuma tarihindeki endeks değerinden bir önceki aydan kalan ilk endeks değerini çıkarıyoruz. Çıkan sonuç sizin o dönem boyunca kaç metreküp gaz kullandığınızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Sayacımızdan 87 metreküp harcadığımızı bulduk ama işlem burada bitmiyor. Doğalgaz fiziksel bir maddedir. Hava sıcaklığına ve basıncına göre genleşir veya sıkışır. İşte bu yüzden hava şartlarına göre değişebilen düzeltme katsayısı denilen bir çarpan kullanılır. Sayaçtan okuduğumuz 87 metreküpü faturadaki bu katsayı ile çarpıyoruz. Faturanızdaki bedel artık bu 87,41 rakamı üzerinden hesaplanacak. Metreküpümüzü düzelttik. Peki iş bitti mi? Henüz değil. Çünkü biz aslında doğalgazın kendisini değil, o gazın bize verdiği enerjiyi satın alıyoruz. Faturanıza baktığınızda hem kilokalori cinsinden hem de kilowatt cinsinden iki farklı fiili üst ısıl değer göreceksiniz. Peki nedir bu ısıl değer? En basit anlatımıyla yaktığınız 1 metreküp gazın size ne kadar ısı verdiğidir. Doğalgazın kalitesi her yerde aynı değildir. Bir bölgedeki gaz size daha çok ısı verirken bir başkasındaki daha düşük kalabilir. İşte bu rakam o ay size gelen gazın ne kadar zengin bir ısı enerjisine sahip olduğunu gösterir. Eğer bu kilokalori değeri yüksekse gazınızın kalitesi yüksektir ve 1 metreküple daha çok ısınırsınız. Şimdi az önce bulduğumuz düzeltilmiş metreküpümüzü bu enerji değeriyle çarpıyoruz. Artık faturamızın enerji cinsinden tam karşılığını bulduk. Türkiye'de doğalgaz birim fiyatları metreküp üzerinden değil, kilowatt saat değeri üzerinden hesaplanıyor. Yani ödeyeceğiniz net tutar bu rakamın o ayki kilowatt saat birim fiyatıyla çarpılmasıyla ortaya çıkacak. Şimdi sıra bu enerjinin bedelini hesaplamaya geldi. Faturanızda ortalama perakende satış fiyatı diye bir rakam görürsünüz. Aslında 1 kilowatt saat enerjinin vergiler hariç ham fiyatıdır. İşte bu 1050 liralık tutar sizin o ay ısınmak ve mutfakta kullanmak için harcadığınız enerjinin bedeli. Ve işte o an. Hesabımızı yaptık, fatura bedelimizi 1050 Türk Lirası olarak bulduk. Ancak bu rakam henüz kapımızı çalan nihai fatura değil. Şimdi bu tutarın üzerine hepimizin bildiği %20 oranındaki KDV eklenince karşımıza 1260 Türk Lirası gibi bir tutar çıkıyor. Ama bakıyorsunuz faturanızda ödenecek tutar kısmında tam pürüzsüz bir rakam var. Neden mi? Çünkü sistem burada son bir dokunuş yapıyor ve yuvarlama bedelini devreye sokuyor. Kuruşları bir yukarıya veya bir aşağıya yuvarlayarak ödemenizi kolaylaştıracak o net rakamı belirliyor ve böylece o günlerdir merak ettiğiniz ödenecek tutar kuruşu kuruşuna şeffaf bir şekilde karşınıza çıkmış oluyor. Doğalgaz faturanızın üst kısmında doğalgaz dağıtım şirketi bilgilerinin altında sözleşme no, tüketim noktası, isim ve adres bilgileri, son ödeme tarihi, ödeyeceğiniz toplam tutar, tesisat no ve sayaç numarası gibi bilgileri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi o karmaşık kağıdın arkasında aslında her adımını takip edebileceğiniz bir matematik var. Artık faturanız geldiğinde bu neyin bedeli diye sormak yerine elinize hesap makinesini alıp kendi kontrolünüzü yapabilirsiniz. Bu video işinize yaradıysa bir beğeniyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese sıcak ve ekonomik günler.